Merhaba sevgili gezginler. Ben Skip Guide. Bugün sizi Birleşik Krallık'ın kalbinde, Londra'nın Westminster semtindeki Westminster Abbey'nin doğu ucuna, 7. Henry Lady Chapel'ine götürüyorum. Gözlerinizi tavana kaldırın, nefesinizi bir an tutun. Taşın dantel gibi işlendiği, sanki gökten sarkıyormuş gibi duran yelpaze tonozlar, ilk bakışta "Bunu nasıl yapmışlar?" dedirtti mi? İşte tam burası. Tarihin ihtişamla mimarlığı el sıkıştırdığı yer. 16. yüzyılın ünlü tarihçisi John Leland, burası için dünyanın harikası demişti. Abartı mı? Birazdan karar verirsiniz. Burası ne diye sorarsanız, hem bir ibadet mekanı hem de bir kraliyet anıtı. 7. Henry, Tudor hanedanının meşruiyetini taşla, bronzla ve ışıkla anlatmak istedi. Yapı 1503'te başlatıldı. 1516'da tamamlandı. Görkemli yelpaze tonozlar kabartma sarkıtlarla bezenmiş. Duvarlar boyunca 95 aziz heykeli sıralanıyor. Ahşap koro sıralarının altındaki miserikordlara, yani ince oyma destek oturaklarına mutlaka eğilip bakın. Küçük bir ayrıntı gibi durur ama el işçiliğinin şiirini taşır. Tavanın altında gördüğünüz rengarenk sancaklar ise 1925'ten beri burada yapılan bat nişanı törenlerini anlatır. Yaşayan şövalyelerin sancaklarıdır. Şapelin uç noktasında bir de Kraliyet Hava Kuvvetleri şapeli bulunur. Hugh Easton'un Britanya Muharebesi'ne katılan avcı filoların arma camları burada parlar. Doğu penceresindeki çağdaş camlar Alan Younger'ın, yan pencereler Hughie O'Donoghue'nun, batı penceresi ise John Lawson'ın eseridir. Hepsi Orta Çağ'ın taş şiirini modern ışıkla konuşturur. Peki burası tam olarak nerede ve nasıl gelinir? Chapel, Westminster Abbey'nin en doğu ucunda, büyük sunakın arkasında yer alır. Londra merkezinde olduğunuz için ulaşım kolaydır. Westminster metro durağına Jubilee, District ve Circle hatları gelir. St. James's, Park durağı da yakın sayılır. Victoria ve Waterloo istasyonlarından yürüyerek gelmek mümkündür. Dışarıda Parlamento Meydanı, karşıda Büyük Ben ve Parlamento binası, etrafınız tam bir açık hava tarih dersi. Ne zaman gelmeli? Westminster Abbey bir yaşayan kilise olduğu için saatler törenlere göre değişebilir. Genel olarak hafta içi sabah 9.30 ile öğleden sonra 3.30 arasında. Cumartesi günleri sabah 9 ile öğleden sonra 3 arasında ziyarete açılır. Pazar günleri ibadet içindir. Kalabalıktan kaçmak istiyorsanız ya kapı açılır açılmaz girin ya da kapanışa 1 saat kala girin. Kış aylarında sabah ışığı tavanın kabartmalarını yumuşak bir tonda yakalar. Yazın öğleden sonra camlardan düşen renkler şapeli resim gibi boyar. Tören günlerinde bazı bölümlerin kapatılabileceğini unutmayın. Ne kadar süre ayırmalı? Westminster Abbey'i hakkıyla gezmek için en az 1,5 saat gerekir. Sırf 7. Henry Lady Chapel'inde 15-20 dakika ayırayım demeyin. Detay sevenler için 45 dakikadan 1 saate kadar dolu dolu zaman gerekir. Diyorsanız ki ben dinlerken öğrenmeyi seviyorum. Katedral görevlilerinin yaptığı verger eşliğindeki tur yaklaşık 90 dakika sürer. Ve bu turun içinde Lady Chapel'i de vardır. Nasıl gezilmeli? Biletleri en rahatsız etmeyen yöntemle çevrim içi ve resmi satış sayfasından zamanlı olarak alın, kapıda sınırlı sayı olabiliyor. Lady Chapel'i genel giriş biletine dahildir. Fotoğraf meraklıları için iyi haber var. Kişisel fotoğraf çekimi genelde izinlidir. Ancak ibadet sırasında, bazı özel alanlarda ve tripod, selfie çubuğu, flash kullanımı gibi durumlarda yasaklar vardır. Profesyonel çekim için özel izin gerektiğini unutmayın. Sessiz olun, adımlarınızı ahşap sıraların ritmine uydurun. Burası bir mezar ve ibadet yeri. Yanınıza ne alınmalı? Londra havası sürpriz sever. İnce bir katman, küçük bir şemsiye, rahat ayakkabı ve su şişesi iyi fikir. Kışın taşın serinliğini, yazın kalabalığın sıcaklığını hesaba katın. Şapel zemininde bazı basamaklar bulunduğu için dikkatli olun. Engelli ziyaretçiler tekerlekli sandalye talep edebilir. İşitme döngü sistemi mevcuttur. Erişilebilir tuvaletler, manastır avluları ve galeri lobisindedir. Rehberli çok dilli multimedya içerik ve işaret dili seçeneği de vardır. Yardımcı köpekler kabul edilir. Ne görülmeli, nerede durmalı? Doğu ucunda parıldayan büyük anıta yaklaşın. Altında 7. Henry ile
Yorklu Elizabeth'in yattığı anıt Torrigiano'nun işidir. Altın yaldızlı bronz heykellerinin yüzlerinde bir dünyevi ağırlık vardır. Anıtın etrafındaki zarif bronz şebeke Thomas Duchemin'a aittir. Tudor gücü bir parmaklık gibi çevreler. Birkaç adım ötede Henry'nin annesi Margaret Beaufort'un zarif anıtını göreceksiniz. Şapelin kuzey yanında 1. Elizabeth ile 1. Mary aynı anıtı paylaşır. Tarihin iki kız kardeşi burada yan yanadır. Güney yanda ise İskoç kraliçesi Mary, kaderinin fırtınalarından uzak, mermerin dinginliğinde uyur. Sunak önünde genç Kral 6. Edward'ın gömülü olduğunu bilmek, mekana ayrı bir ciddiyet katar. Bunlar sadece isim değil, bir ulusun hafızası. Tavanın altında yürürken, başınızı kaldırmayı ihmal etmeyin. Yelpaze tonozlar, sanki taş bir orman gibi, kabartma sarkıtlar ise, meyve gibi tavandan süzülür. Pencerelerden gelen ışık, Tudor gülünü ve asma yaprağını, kalkanları ve hayvan figürlerini gölgeyle oyunlara sokar. Korolardaki ahşap sıraların altındaki miserikortlar küçük bir dünya anlatır. Bir gül, bir yaprak, bir yaratık. Bu kadar ayrıntı ne anlatıyor, diye düşündünüz mü? Gücün hikayesini, inancın tezhibini, ustalığın sabrını. Nerede fotoğraf çekmeli? Sancakların dalgalandığı orta aks iyi bir kare verir. Doğu ucunda Torrigiano anıtını, arkada vitraylarla birlikte kadraja almak etkileyicidir. Kraliyet Hava Kuvvetleri Şapeli'nde savaş filolarının arma camlarına yakından bakın. Tarih burada renkli bir sessizlikle durur. Ama önce gözünüzle görün, sonra makineniz konuşsun. Neden görülmeli? Çünkü burada taş yalnızca taşımaz, anlatır. Tudor hanedanının yükselişi, eski ile yeni arasında bir köprü kurmak zorundaydı. 7. Henry bu şapeli, hanedanının hikayesini sonsuza dek anlatacak bir sahne gibi tasarlattı. Hatta halk arasında kuledeki prensler diye bilinen 5. Edward ile York Dükü Richard'ın olası kalıntılarının burada bulunduğuna inanılır. Tarihçiler tartışır, ziyaretçiler fısıldar. Sizce tarih bazen sırlarla daha mı büyüleyici olur? Yakınlarda ne var? Günün geri kalanı nasıl değerlendirilmeli? Abbey'den çıktığınızda parlamento meydanına adım atarsınız. Büyük Ben'in saatini dinleyin, Thames kıyısına yürüyün, St. James's Park'ta bir bankta soluklanın. Eğer tarihle mimarlığın sohbetini sürdürmek isterseniz, Abbey'nin diğer bölümleri de sizi çağırır. Şairler köşesi, taç giyme sandalyesi, manastır avluları, sanatıyla ünlü kraliçenin penceresi. Kimler için uygun? Çocuklar, tarih meraklıları, mimarlık öğrencileri, Londra'ya ilk kez gelenler, defalarca gelenler. Yaşlı ziyaretçiler için dinlenme imkanları mevcut, görevliler yardımcı oluyor. Engelli ziyaretçiler için destek hizmetleri mevcut. Tekerlekli sandalye temini ve işitme döngüsü sistemi var. Sessizliği sevenler sabah erken saatleri, müzik sevenler akşam dualarını tercih edebilir. Ama unutmayın, ibadet sırasında turistik ziyaret yapılmaz. Efsaneler ve duygusal bağ, şövalye sancaklarının altında yürürken, her birinin bir yaşamı, bir hikayesi olduğunu hayal edin. Yüzlerce yılın kralları ve kraliçeleri burada birbirine hikayede buluşur. İki kız kardeş kraliçenin aynı anıtta buluşması, bir ulusun din, siyaset ve aile bağlarının nasıl iç içe geçtiğini fısıldar. Kraliyet Hava Kuvvetleri camlarında savaşın gökyüzü hatırlanır. Işık vurunca armalar yumuşar, sanki barışın rüzgarı içeri süzülür. Taş, cam ve ışık, üçü bir araya gelince kalbe ne söyler diye kendinize sorun. Pratik kapanış notları. Biletinizi önceden ayarlayın. Varıştan önce o günkü ziyaret saatlerini kontrol edin. Fotoğraf politikasına uyun. Sırt, çantanızı hafif tutun. Görevlilerden yol tarifi ve erişim desteği isteyebilirsiniz. Şansınız varsa verger eşliğindeki turlardan birine katılın. Anlatıyla taşlar daha da canlanır. Ben Skip Guide. Bu yürüyüşe eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu sesi sevdiyseniz, daha çok yerde buluşmak için kanalı takip edin. Şimdi bir soru bırakıyorum. Bu şapelden ayrılırken, başınızı bir kez daha kaldırıp tavana bakın ve düşünün. Güç mü daha kalıcı, yoksa güzellik mi? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.